Bazı denediğim şeylerde başarısız oluyorum. Çünkü imkanlarım kısıtlı ve yeterli kaynağım yok. Kaynaklarımı ve imkanlarımı nasıl artırabilirim sence? Aslında kaynaklarımızın ve imkanlarımızın yetersiz ve eksik olduğunu söyleyerek yarattığımız bir bahane listemiz geçerli değil. Şöyle demek istiyorum. İşte ekonomi iyi olsaydı böyle olurdu. Maaşıma daha fazla zam alsaydım bunu yapabilirdim. Babam bana destek olsaydı ben de şöyle olurdum. Şu okuldan mezun olsaydım, işte yabancı dil, kolejden mezun olsaydım, yabancı dilim daha iyi olsaydı ben de şöyle yabancı bir şirkette çalışırdım, daha fazla para kazanırdım ve daha iyi imkanlarım olurdu gibi. Ya da başarısızlıkla ilgili işte daha fazla zamanım olsaydı buna daha fazla zaman ayırabilseydim şöyle olurdu. İşte cebimde para olsaydı da ben kendimi rahat hissetseydim de buna da keyifle zaman ayırsaydım böyle olurdu. Bir sürü, yani bir sürünün ötesinde şunu söyleyeyim. Bahane dediğimiz şey milyonlarca üretilebilecek kadar çok. Ancak başarılı insanların ortak özelliklerine baktığın zaman başarısızlıklarına bahaneler bulmak yerine tam tersi tüm bahanelere rağmen tüm bu saydığım birçok şeyin sebebi onlarda da var. Onlar da o gün o ortamdalar, o ekonomideler, o ülkedeler, işte o imkansızlıkların içindeler belki eğitim olarak vesaire. Ancak baktıkları zaman olaya başka bir şey için uğraşıyorlar. Bugün bilim adamları nasıl bir şeyi denemek için, bir şeyin sonucuna, nihai sonucuna varmak için belki binlerce defa deney yapıyorlar. Belki yıllarca çalışıyorlar vazgeçmeden. İşte başarı ve başarısızlık da bununla ilgili. Senin bahaneler listesiyle kendini ikna etmen mi önemli olan, yoksa gerçekten inisiyatif alman, sorumluluk alman? Ben ona rağmen diyorum. Nokta nokta rağmen. İmkansızlıklara rağmen, ekonomiye rağmen, hava şartlarına rağmen, işte iş yerindeki patronumun uyuz olmasına rağmen, işte annemin bana adaletsiz davranmasına rağmen, bütün bunlara rağmen sen inisiyatif almak, devam etmek, vazgeçmemek, pes etmemek ve aynı zamanda sorumluluğunu almak. Yani başarısızlık da bir sorumluluktur. Sonucunda istediğin sonuca varamamak da bir sorumluluktur. Ben bir yola çıktığımda bunun ucunda başarı da olabilir, başarısızlık da olabilir. Başarısız olduğumda ise yolun sonu değil, tam tersi ne yaptım? Sonuç bu oldu. Acaba bu yol boyunca yaptıklarım, yapmadıklarım, eksiklerim, hatalarım neler var diye tespit edip onlar üzerinde iyi bir analiz yaptığımda, aynı finansal konulardaki konuştuğumuz şeyler gibi, yani gelirimle giderim arasındaki şeyler gibi iyi bir analiz yaptığımda gene içinde duygularımı, düşüncelerimi, inançlarımı ve eylemlerimi bir arada incelediğimde işte o zaman başarısızlığımdan ders alıp neleri yapmamıştım, eksik yapmıştım, neleri eklemeliyim ya da neleri denemeye bile cesaret edememiştim. Bu sefer bu şekilde denemeliyim. Neyimin yolunu değiştirmeliyim gibi denemelerle devam ettiğinde başarılı olman kaçınılmazdır. Başarısız olmanın kaçınılmazlığı ile ise bahaneler listende saklı.